Japonya'da hep böyle gökdelenler, plazalar, işte uçan arabalar hayal ediyor değil mi? Aslında Japonya küçük bir köy. Good relationship. Japan, Turkey. Bak şu soldaki kıza bakın köşede. Ayakta uyuyor. Japonya'da yediğim en kötü şeylerden biri olabilir. Japonya'da bildiğiniz hani dibinin dibini görüyoruz artık. Evler bile eski. Do you know anything about Türkiye? Şu ana kadar çok beğendim. Dünyanın en pahalı kavununu yiyorum. Bunu ağaç sandım. Ha tarhana, ha miso çorbası. Aynı işte. Çok güzel binalar var. İlerleyemiyoruz resmen fotoğraf çekmekten. Peri masalının içindeymişsiniz gibi set yapmışlar. Köyü çok iyi korumuşlar. Ne yaptıklarını anlayamıyorsunuz. Başka bir gezegende yaşayan insanlar çünkü. Japonya'dan ayrılırken en çok bunu özleyeceğim. O kadar büyük ki. Bakar mısınız arkadaşlar? Son yıllarda yediğim en kötü şeydi. İşte huzurlarınızda Japonya'da bir iş çıkışı saati. Hadi bakalım başlıyoruz. İyi seyirler. Bana da harika bir Japonya gezisi olsun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Japonya ayağına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Ben şu an çok mutluyum. Çok keyifli bir yolculuğa çıktım çünkü. Şu anda Japonya'nın kuzeyinde ülkenin en büyük ikinci adası Hokkaido'nun başkenti Sapporo'dan yolculuğa çıktım ve ülkenin kuzeybatısındaki Otaru adındaki bir kente geldim. Kasaba, kent ne dersiniz? 100.000 kişi falan yaşıyor burada. Burası eski bir madenlerin taşındığı denizcilik limanı, aynı zamanda da balıkçılık kenti. Bugün birazcık böyle küçük bir yerini size göstermek istiyorum. Normalde Sapporo'nun etrafında başka yerlere de gidebilirdim ama çoğu yere gitmek birazcık meşakkatli ve buraya çok hızlı bir tren olduğu için gelmesi daha kolaydı. Yaklaşık 40 dakikada Sapporo'dan trene atlayıp buraya geldim ve bugün burayı gezeceğim, hem de sizlere anlatmayı planlıyorum. Amacım akşama kadar burada yiyeceğiz, içeceğiz, dolaşacağız. Japonya'daki küçük bir kasabada, kentte nasıl yaşıyorlar onu size anlatmak istiyorum. O yüzden dünya turumda beni günün hangi saatinde izliyorsanız öncelikle iyi seyirleriniz olsun. Ama biliyorsunuz ki algoritma için beni desteklemek isterseniz videoyu beğenip güzel yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Deniz, Japonya ne güzelmiş, bize de rehber olduğun için teşekkürler. Ekranlarımızın başında keyifle izliyoruz gibi yorumlarınızı beklerim. Bu şekilde bizi desteklemiş olursunuz. Özellikle telefondan ve tabletten yapın. Televizyondan çok zor olur. Videonuz bölünmesin. Kahvaltıda istiyorsanız afiyet olsun. Akşam çaylar, çekirdekler hazırsa iyi seyirler. Bana da harika bir Japonya gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Evet efendim, şimdi neredeyiz? Terminale geldik. Çok rahat bir şekilde JR trenleriyle burada inebildik ve öncelikle söylemem gereken bir şey var. Japonya'da JR yani Japan Railways hatları şehirler arası tren yolculuğu için kullanılan bir isim. Aynı zamanda kentlerin içerisindeki özel şirketlerin işletleri, Tokyo'da çoktu mesela, yerel metro şirketleri de oluyor. Bu JR'larla da işte ülkenin başından sonuna her yeri gezebiliyorsun. Önceki bölümlerde size anlatmıştım. Baştan sona izleyin. Açıklamaya da bağlantısını bırakacağım. Japonya'yı baştan sona nasıl gezeriz, nasıl plan yaparız, Shinkansen trenlerine nasıl binersiniz, kaç para harcarsınız, hepsini anlattım. Muhtemelen zaten bu Japonya'dan son bölümüm olacak. Kim bilir siz bir sonraki bölümde beni hangi tada izleyeceksiniz. Şurada indik. Şimdi amacımız şöyle merkezden geze geze, dolaşa dolaşa balık pazarları, çarşılar. Burası bir seramik kent aynı zamanda. Onları görmek, tecrübe etmek. Hadi bakalım başlıyoruz. Güzel de bir gün olursa şöyle ışıklı, tadından yenmeyecek bugün. Hokkaido adasının kuzeyinde istersem kanoya binsem Rusya'ya geçebiliyorum. Ve burası aynı zamanda çok büyük bir ada olduğu için, etrafı da tamamen okyanusla çevrili olduğu için çok büyük bir denizcilik üretimi var. Balıkçılık yapıyorlar. Arkamda da onlardan birkaç tane pazarları, dükkanları var. Gezeceğiz, göreceğiz. İlginç olan da şey şu. Bunu önceki videomda da söylemiştim. Düşünsenize, buranın kuzeyinde Rusya'nın sınırı var ya. Şu ana kadar en çok bağıran Japonlar bu arada. Asla bu kadar duyamazsınız. Çinli değil bunlar, Japon'da artık anladık. Günlerdir buradayız. Düşünsene Rusya ya. Sınırı nerede? Bir yanı Japonya, diğer yanı Finlandiya. Buraya kadar gelmiş. İlginç bir konumdayız aslında. Buradaki pazarı da gezip size ilginç canlıları da göstermek istiyorum. Bazılarını da tadabiliriz. Hadi. Burası hemen istasyonun karşısındaki bir pazar. Hatırlıyor musunuz? Önceki bölümde size demiştim. Ülkenin en iyi kavunları burada üretiliyor. Hokkaido kavunu bunlar. Ve yaklaşık olarak şu küçücük kavunlar 40 dolara geliyor. 6.000 yen neredeyse, 5.500. Ve pazarlarda bizdeki gibi deniz mahsulü, kurutulmuş balıklar, meyveler hepsini satıyorlar. Bak şurada canlı balıklar var. King crab'ler. Canlı canlı.
Şuraya bak. Yüzüne bak. O kadar büyük ki. Bakar mısınız arkadaşlar? Bildiğin bir Hollywood filminin içindeki karaktere benziyor aynı zamanda. Şu var ya $1000 falandır yaklaşık olarak. Burada da dondurulmuş balıklar satıyorlar. Yengeçler var. Yine o king crab'lerin şöyle kolları var, bacakları. Mesela şunun 1 kiloymuş. Yaklaşık fiyatı 11.000 yen. $70 falan. Onu Avrupa'da ya da Amerika'da yeseniz, hatta Türkiye'de bile servet değerindedir. Bunun bir tane restoranını size anlatmıştım. Önceki bölümde izleyin. Orada uzun uzun tadarak tecrübemi söylemiştim. Aa, elinde taşıyor. Yaşıyor mu? Baksana, yaşıyor, canlı onlar. Bak, hareket ettiler. Hareket ediyor işte, bak gidiyorlar. İlginç. Bilmiyorum, yer misiniz, yemez misiniz? Yazın yorumlara. Bunun hastaları şu an ama biliyorum ekrana ekmek banıyorlar. Şurası da bir restorana benziyor. Şöyle fotoğraflarını koymuşlar. Balıklar, somonlar, işte karidesler. 2000 yene falan yiyebiliyorsun. $15 falan. Böyle yerel bir yer. Bak, o kadar zamandır Japonya'dayım. Şu ana kadar gördüğümüz en zengin deniz restoranları ve tezgahlarının olduğu yer burası. Zaten bunu da diyorlardı. En çok üretimin yapıldığı yer bu ada zaten. O yüzden birazcık tam yerine geldik diyebilirim. Bak, bu da farklı bir tür yengeç. Diğeri kadar büyük değil. Ama bunlar da tabii iri, ama o king crab'ler falan canavar gibi. Gidelim bakalım şöyle aşağı doğru. Crab Hokkaido. Ha, Hokkaido. Hokkaido, yeah. bu Hokkaido, this is Russia. Russia, yeah. Alaska or Russia? Russia. Russia. Oh. Vay be, Rusya'dan geliyormuş bunlar. Arigatou gozaimasu. O genki desu ka? O genki desu. O gen- O genki de. O genki desu. Türkiye, İstanbul. İstanbul. Yeah. Oh, İstanbul. İstanbul wa. Kapadokya. Konnichiwa wa. Merhaba. 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 Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Bak, şu ana kadar en net çekim yaptığım insanlardan biriydi. O kadar tatlılar, o kadar sıcakkanlılar ki o enerjileri size geçiyor. Tabii buralara doğru geldikçe, o Tokyo'dan sonra daha sıcakkanlıklarını hissediyorsunuz. Japonları sevmemeniz, Japon kültüründen etkilenmemeniz, bu insanların saygısına hayran olmamanız imkansız. Sırf bunları görmek için bile hayatınızda bir kere Japonya'yı görün. Harika bir hava var ya. Şu an tam bahar havası Japonya'da. Kuzeye geldikçe hava biraz soğudu. Akşamları falan serin oluyor. İnsanlar daha çok mont giyiyor. Tokyo'da falan biz tişörtte rahat gezebiliyorduk. Ama yine de çok güzel. Duyduğunuz ses de Japonya'nın her yerinde görebileceğiniz yaya geçidi sesi. Bir kuşları. Görme engelliler için bu ses daha çok kullanılıyormuş. Işıkları hissedebilsinler diye. Bir tane esmer tenli, güneşte yanmış Japon göremezsiniz. Bunun da en büyük kanıtı, buyurun. Japonya'nın gerçek tarafı bu. Güneşte bile şemsiyeyle gezerler. Yanmayı hiç sevmezler. Yanmayı hem zararlı bulurlar hem de güzel görünmediğini düşünürler. O yüzden özellikle birçok kadın yazın güneş gördükleri an böyle şemsiyeyle geziyorlar. Her yerde gördük bunu. Ya burası çok daha sakin bir yer. Otaruyamu adında bir pazar burası. Şurada bak, kurutulmuş balıklar, yosunlar satıyorlar. Yine bir yanda da meyve var. Ama burası çok sakin. Küçücük bir yer. Yani burası o Sappora'ya göre çok daha geride, çok daha sakin, çok daha dingin. Bakın, dükkanlar bile bomboş. Sappora'da tıklım tıklım. Tokyo'yu söylemiyorum bile zaten. Japonya'da bildiğiniz hani dibinin dibini görüyoruz artık. Kasaba geziyoruz. Evler bile eskidi. Yani şu ana kadar bu kadar eski evler, düzensiz yapılar görmemiştim. Hep böyle bir düzen, bir simetri vardı. Burası birazcık daha kırsallaştı dedim ya. Manzaralar böyle olmaya başladı. Hatta kaldırımlar falan bile birazcık bozuldu. Çok sakin. Burası Sushiciler Sokağı diye geçiyor. Orada da bir tane kanal var. Sağlı solda bir dünya restoranlar görüyorsunuz. İçeride birçoğu birazcık daha o Japon gizliliğinin arkasında oluyor. Şurası da bir çiçekçi. Şu örnek bir restoran. Fiyatları da direkt fotoğraflarıyla beraber kapıya koymuşlar. Belki burada bir sushi yeriz, deniz mahsulü yeri sonuçta. Burası körücü yeriymiş. Pardon, yanlış oldu. İlk defa çekerken körülü bir yer gördüm.
Ama burada istediğiniz sashimi, ebi, nigiri, sushi roll'lar ne ararsanız yapıyorlarmış. En ünlü yerlerinden birisiymiş. Mesela bir tane bak sushici daha var burada. Direkt ne yiyeceğinizi görebiliyorsunuz. Örnek maketlerini koyuyorlar. Şöyle bakalım bak şu tabak mesela 2200 yenmiş. Şu kocaman olanı 5900 yen. Yani şunu 15 dolara falan yiyorsun yaklaşık olarak. Ki gayet doyarsın da bununla. Ve çok çok iyi olacağına eminim. Şu an aç değiliz. Kahvaltı yaptık. Öğleden sonra da bir şeyler tırtıklamaya başlarız. Ama burası bayağı düzen anlamında diğer gittiğimiz yerlerin gerisinde kaldı. Bunlar da şemsiyeyle geziyor. Eleman centilmen bak kızın şemsiyesini Şu tutuyor. an güneş yok yalnız. Güneş yok ona rağmen. Şurası da çok ünlü bir caddesi. Oraya gidip gezeceğiz şimdi. Burada da yine bu şekilde bisikletle gezdiriyorlar sizi. Çok yaygın. Eski Japon geleneklerinden bir tanesi ulaşım için. Arigato gozaimasu. Böyle biniyorsunuz 50 dolar veriyorsunuz. Biraz pahalı olur. Hatta büyük yerlerde 100 dolara kadar çıkar. Sizi böyle şehir turu yaptırıyorlar. Japonya'nın her yerinde ücretsiz internet kullanmış olabiliriz. Bakın burada da kent ücretsiz internet hizmeti veriyor. Yeter ki rahat rahat Instagram'da orada burada paylaşımlarınızı yapın, internete ulaşın diye. Ünlü caddesini görüyorsunuz. Hadi bakalım burayı gezelim. Şimdi arkamda dünyanın en büyük müzik kutusu müzesi var. Bu kadar şeyi ben gezip araştırırken böyle uğraşırken sizlere hep söylediğim bir şey vardı. Biz bunları böyle gezi rehberlerin gezi kartlarını sizin için Beni de Gezdir'inde yaptık. Bir kahve parası yaklaşık olarak şu anda yayına aldık. Yüz binlerce insan kullanıyor. O yüzden Beni de Gezdir'inde Phuket'inden, Bali'sinden, Roma'sından, Budapeşte, Londra, Prag gibi birçok yeri ilmik ilmik Sezer'le beraber işledik. Videolarını çektik, gezi rehberlerini hazırladık. Yeme içmesinden, gezilecek yerinden, konaklamasından bizim böyle gezdiğimiz şekilde gezebilin diye kartlarla yayına aldık. İster iOS'ta ister Android'de uygulama olarak da indirebiliyorsunuz. Web sitemizde de kullanabiliyorsunuz. Açıklamaya bırakırım oradan bakarsınız. Beni de Gezdirin de şu an binlerce insan kullandı ve neredeyse hiç kötü yorum almadık. Herkese teşekkür ederiz. Bu işi çok seviyoruz. Sevdiğimizi zaten anlıyorsunuz artık. Yani yüzümüzdeki mutluluktan bile belli. Ama böyle bir girişimde bulunduk. Sizlerin de desteklerinizi beklerim. Eğer dünyaya gezerken biz rahat rahat gidelim bir yere. Orayı nasıl gezeceğimizi bilmiyoruz. Bize hazır programlar, planlar çıkarılmış yer söyle Deniz diyorsanız Beni de Gezdir'de kendimiz yaptık, hazırladık. Oradan bakarsınız. Şimdi burası mesela ülkenin en ünlü yerlerinden biri değil. Ama bu coğrafyanın en ünlü yerlerinden bir tanesi. Gelmişken görmek gerekiyor. Bir müzik kutusu müzesini ben de hayatımda ilk defa göreceğim. Dünyanın en büyük müzik kutusu müzesi. Bunları satın da alabiliyor musun? 6600 yenmiş. İyi fiyat. Yani yaklaşık olarak 40 dolar falan. Çok güzel binalar var. İlerleyemiyoruz resmen fotoğraf çekmekten. Böyle çok peri masalının içindeymişsiniz gibi set yapmışlar. Köyü çok iyi korumuşlar. Şurada bir dikkatimi çeken ızgara var. What is this? What are you selling? Ah, oyster. Octopus. Ah, Very nice seafood. very nice. Is it from here? From Japan? From Japan. Yeah. Japan, From Japanese. Hokkaido. 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 No Hokkaido. Hokkaido. No. Arigato gozaimasu. Sorry? Maybe another country seafoods. For like Russia? Yeah, maybe. Maybe. Arigato gozaimasu. Where are you come from, sir? Türkiye, İstanbul. Oh, Istanbul. Oh, Do you know anything about Turkey? a little bit. Little bit. What do you know? Istanbul. İstanbul. Japanese music. Japanese music. Yeah, old music. Ah, Fly to the Istanbul. ah. Very favorite music. Oh, really? What is the name of it? Yeah, me name Istanbul me. Ha. Oh, I understand. Okay. Yeah, my child, maybe 7, 8 years old. Yeah, Istanbul name is Japanese favorite song from Ah, the radio. I got it. Arigato gozaimasu. Yeah, Have a nice day. arigato. Bir müzik içinde geçiyormuş İstanbul ismi. Oradan da biliyormuş aynı zamanda. Ha neymiş bu müziğin ismi ya? Bilenler yazsın yoruma. Burası şey gibi ya. Film seti gibi yapmışlar. Çok beğendim. Böyle küçük küçük 2 katlı evler, ahşap binalar, daha sakin bir yaşam. İnsanlar daha sosyal. Tokyo'daki gibi değil mesela. Hani diyorlardı kırsalın tatlılığı başka diye. Valla şu an hiçbir fikrim yok. Biz de rastgele geziyoruz. Japonya'da bazen kaybolmak lazım. Bu kent cam işçiliğiyle ünlü. O yüzden böyle bir dünya dükkan görebiliyorsunuz. Mesela bir tanesine bakalım. Böyle hediyelik eşyalar yapıyorlarmış ve satıyorlarmış. En büyük buranın ürettiği şeylerden biriymiş. Çok güzel. Kokusu falan.
Huh. Like this. What I'm gonna do? I'm gonna just eat. Just eat. Yes. Eat, just eat. This one. This one. Is it like seagrass? You just roll it sushis with this? Not much, right? Yes. Most also. Similar. Sure. Just eat. Okay, arigato gozaimasu. Yosun satıyorlar bildiğiniz. Deniz otu satıyorlar. Böyle bir mağazası var. Bunu da tattırıyorlar. Çok kötü. Ben ucundan yerim. Çok kötü. Son yıllarda yediğim en kötü şeydi. Bir daha bilmediğim bir şey yemeyeceğim. Tekte attım bir de ağzıma. Bildiğin ot yedirdiler, deniz yosunu ve o kadar kötüydü ki tadı. Buradan çekiliyoruz. Burayı beğenmedim, önermiyorum da hiç bakılacak bizlik bir şey değil. Şurada çok tatlı bir bina var. İçine girelim bakalım neymiş. Acaba burada ne ilginç ne satıyorlar? Çok merak ettim. Bunların bir tatlısı var meşhur. Buraya özgü. Muhtemelen onu satıyorlar da. Mesela diyor ki bunu havalimanında bulamazsınız diyor. Bak aldın diyor. Buraya özgüymüş. Böyle jöleye benzeyen bir tatlı gibi mağazası. Bu şekilde güzel yapmışlar ama gerçekten hani tatlı konusunda bu zamana kadar tadıp da beğendiğim tek şey 7-Eleven'da satılan muzlu kek oldu. Yalan söylemeyeyim. Burada sanki çok Çinli de var turist. Ama o kadar güzel dükkanlar var ki bakın çok beğendim ben burayı ya. İyi ki geldik. Onlardan bir tanesi de. Matcha çayına bayılıyorlar. Zaten Japonlar sudan çok çay içiyorlarmış. Bu da onların dükkanlarından bir tanesi. Gelmişken gösterelim. Matcha hastaları vardır tabii ki aramızda. Soğuk, sıcak, tatlısına kadar var burada. Şöyle bir mekan. Yani düşün şurada makaronlarını yapmışlar mesela. Burada kurabiyeleri var. Burada da yine kurabiyelerini yapmışlar. Hepsini matcha'dan yapıyorlar. Çok seviyorlar matcha'yı. Burası dondurma kısmıymış. Okaicho Ice Cream. Matcha'dan yapılıyormuş. Nasıl dondurma o ya? Anlamadım ki. Yani bence sadece dondurma şekli veriyor. Soğuk değil gibi. Değil. Bakalım. Kopmadı işte. Kopmadı ya kız. Arigato gozaimasu. Ölüyorlar bunun için. Ölüyorlar. Baksana fotoğraf çektirirken sıraya giriyorlar. Evet, matcha dondurması yiyoruz. Matcha dondurmasız güne başlayamıyorum. Elim ayağım titriyor Japonya'da. Annem zaten bizi küçükken hep okula gönderirken beslenme çantamıza matcha dondurması, sashimi, ebi nigiri, Kobe eti hep böyle gönderirdi. Ha soğukmuş. Matcha'yı oldum olası sevmedim ya. Gerçekten. Bunu nasıl çok seviyorlar. Tam sağlıklı biliyorum ama yemin ederim görüntüsü Antep fıstıklı dondurma. İçi Japonya'da yediğim en kötü şeylerden biri olabilir. Yani ayarlasam bu kadar denk gelmez. Günlerdir Japonya'dayım. Japon mutfağını çok severim. Etinden tavuğuna, sushisine her şeyini anlattım size. Ama bugün iki şey tattırırlar şurada. İkisi de çok kötüydü. Tamamen şanssızlık. Japonya böyle bir yer değil gerçekten. Şu ana kadar tattığım şeyler ilginç yani sadece. Artık fantaziye kaçıyorum çünkü kötüydü. Bizde yalan yok. Ne hissediyorsak o. Bir de kavun yiyeceğim artık ya. Bakalım inşallah kavunu güzeldir. Şurada bakın dünyanın en pahalı kavunlarını görüyorsunuz. Şunun dilimi 6 dolar. Genelde kavunların da tanesi 40 dolar civarında olur. Buradan bir meşhur Japon kavunu tadalım. Şu anda dünyanın en pahalı kavununu yiyorum. Madem Japonya'nın en iyi olduğunu iddia ettiği şey kavunu. Şu 10 dolar sadece. Bütün kavunu alsaydık da 40 dolar civarındaydı. İki farklı kavunları var. Yeşil ve sarı. Önce bir yeşili tadıyorum. Artık bu güzel çıksın ya. Şerbet gibi, içine şeker atılmış gibi. Bizdekinden hiçbir farkı yok. Turuncu kavunları. Bak bu çok güzel. Bu kadar şekerli kavun yememiştim. Çok lezzetli. Her ne kadar şu kadarcık şey 10 dolar olsa da. Buranın cheesecake'i ünlüymüş. Letao'nun. Bir de bunu tadalım. Japonya'daki sokak lezzetleri gibi oldu bu bölüm ama bunları deneyimlemek ve göstermek istiyorum. Burası da en ünlü mekan. Gel bakalım. Burası ilk katı mağaza kısmı, üst katı da kafe kısmıymış. Böyle paketlerde de satıyorlar galiba. Bak karşıda yapıyorlar. Bak şu şekil tatlıları çok meşhur oluyor. Yuvarlak arada kreması gibi var ya. Rulo pasta. Rulo pasta gibi. Bunu çok seviyorlar Japonya'da ve lezzetli olur.
Buranın bir tatlısını yiyelim, merak ettim. Çünkü birçok forum da burayı önermiş. Burası kentin en eski mekanlarından, restoranlarından bir tanesi. Tatlısıyla ünlü, kapıda da sıra bekliyorsunuz. Güzel, temiz, tarihi bir yer. Çok huzurlu, keyifli. Ve burada cheesecake yiyeceğiz. Şöyle cheesecake getirirler. Yani burada cheesecake yiyeceğimi hiç tahmin etmezdim. Yanında da kahve ile yaklaşık olarak $8 falan ödüyorsunuz. Çok güzel. Bir şeyi fazla. Ne olduğunu anlayamadım. Ama güzel. Bunu beğendim. Şöyle bir de kahve söyledik. Ben burayı çok beğendim. Böyle küçük yerleri gezmek daha keyifli. Tokyo'da falan bir yerden bir yere gitmek ölüm. Metroya binmek ölüm. Ama burada 2 sokak geziyorsun. Japonya'yı daha sindirerek, dolaşarak, özümseyerek birazcık daha sakin bir şekilde keşfedebiliyorsun. Kahvesi de güzelmiş. Afiyet olsun. Buraya gezerken ne hissettim biliyor musunuz? Böyle karakteristik yapay bir kasaba yapmışlar gibi. Yani bu gördüğünüz bütün binalar sanki sonradan yapılmış, fotoğraf, video çekmek için bir tasarım yapay köyü gibi olmuş. Küçük bir Disneyland yapmış gibiler. Onu hissediyorsunuz. Her binanın, her sokağın bir karakteri var. Ve buna özgü yapılar yapmışlar. İçinde kimisi farklı bir kafe, kimi ayrı bir restoran. O yüzden her yerde bir sıra kalabalık görüyorsunuz. Çok güzel, yabancı da çok fazla. Yerli Japonlar da var buraya turist olarak gelmiş. Mesela baksanıza şu binanın güzelliğine. Hiç Japonya'daki bir mimari yapıya benzemiyor. Bak mesela Hello Kitty kafe yapmışlar. Bu da onlardan bir tanesi. Tasarım kafeler. Çok başka şeyler ya. Yani ne yaptıklarını anlayamıyorsunuz. Başka bir gezegende yaşayan insanlar çünkü. Hiç bizim gibi değiller. Selamları, yaklaşımları, bakış açıları, hayat tarzları tamamen farklı ya. Burası da Hello Kitty kafesi. Böyle bunun hediyelik eşyalarını alabiliyorsunuz. Ne ararsanız yapmışlar baksana. Bak burada da bir şey var mesela. Bayağı bir insan şu binanın içine giriyordu. Vay. Çok güzel bir yer. Bakar mısın ya, Harry Potter seti gibi. Ben hiç böyle bir kasaba beklemiyordum. Şu ana kadar çok beğendim. Çizgi film gibi. Evet, şimdi oldu. Size ilk gösterdiğim yer Müzik Kutusu Müzesi'nin küçük bir noktasıymış. Asıl Müzik Kutusu Müzesi burasıymış. Burada gördüğünüz her şey müzik kutusu ve isterseniz bunları satın alabiliyorsunuz. Belli zaten, çok özel bir yer olduğunu ilk girdiğiniz anda anlıyorsunuz. Şahane bir yer. Neyin müziği bu? Harry Potter. $100 yaklaşık olarak şu. Hediyelik eşya. İçeride 5-10 bin dolarlık müzik kutuları vardı. Dokunmak dahi yasaktı. Bunun da hastaları, bunun da hayranları, fanları vardır. Ama en azından dünyanın en büyük müzik kutusu müzesi nerede diye bundan sonra size birisi sorarsa Japonya'nın Otaru kentinde olduğunu söyleyebilirsiniz. Böyle bir yerde. Şimdi yine burada çarşılar, pazarlar var. Oralara doğru dolaşıyoruz. Şu ana kadar hani bu Japonya gezimde sokaklarında dolaşıp kendimi kaybedip keyif alarak huzurla dolaştığım en iyi yerlerden bir tanesi burası oldu. Şöyle bir tane dükkan gördüm. Çok güzel kokular vardı. Hokkaido Wagyu eti yapıyor. Bakın bu bir et arkadaşlar. Cam gibi. Mermer gibi. Bunu da yaklaşık 12-13 dolara satıyorlar. Oldukça pahalı. Yani bunun sınırsızlarını biz 30 dolara falan yiyorduk. Benzer restoranlarda göstermiştim ama burada da böyle elinize çöp şiş alır gibi Wagyu eti yiyerek etrafa bakıp turist keyfi yapabiliyorsunuz. Burada da yine Wagyu eti satıyorlar. Şurada köfte gibi bir şey var, meat roll. Şu tavuk, bu ahtapot topları. Bu da upuzun patates.
Şuna bakın. Ülkedeki balık bolluğuna bakın. Sıradan bir nehirde balıklar suyun üstünde dolaşıyor. Şurada bakın, görüyor musunuz? Buralarda da var. Bir sürü. Şehrin içinden böyle bir kanal geçiyor. Bir böyle ses duyduk. Balık sesi gibi. Meğer gerçekten de balıkmış. Bu şekilde yaşıyorlar. Şuradaki kanallar bölgesine doğru gidelim bakalım. Bayağı bir insan oraya doğru gidiyordu. Pazarlar falan varmış. Orada bir de yemek yeriz. Hay. Kanallar çarpıştı. 24 derece bir hava var. Güzel bir sonbahar gününde buranın en tatlı kanallar bölgesine geldik şimdi. Avrupa'daki birçok yeri hatırlattı bana. Fransa'da, Belçika'da gördüğümüz o güzel köyler var ya, onlar gibi evlerin etrafını sarmalayan sarmaşıklar var. Böyle bir kanal bölgesini görüyorsunuz. Kordon diyebileceğim nehir kenarından da böyle yukarıya doğru yürüyebiliyorsunuz. Güzel ve huzurlu bir yere benziyor. Bunu ağaç sandım. Ay, çok güzel kamufle olmuş. Arigato gozaimasu. İnsanların ödünü aldı. Türkiye. Turkey? Yeah. Turkish, Istanbul. Oh, good relationship. Good relationship. Japan, Turkey. Japan, Turkey brothers. Yeah, thank you. Yes, yes. bro. Arigato gozaimasu. Arigato. Have a nice day. Bye bye. Thank you. Bye bye. Çok mutlular ya, hep gülüyorlar. Japonlar ve Türkler kardeştir diyor bir Japon kardeşimiz, sokak sanatçısı. Burada bizi seviyorlar. Türk olduğunuzu söylediğinizde anladıkları zaman direkt böyle bir biz kardeşiz mesajını veriyorlar. Zaten güzel insanlar, asla zarar gelmez. Şurada var ya, çantanı, telefonunu bırak, kimse çalmaz. Kimseden bir şiddet göremezsin. Günlerdir buradayız ve birçok kez buraya gelmeme rağmen bir tane tartışan, yüksek sesle dahi kavga eden birini görmedim. İnsanların kibarlığı, nezaketi, zarifliği, saygısı, o sürekli şöyle eğilmeleri bile istemsizce size geçiyor ve bütün sinirleriniz düşüyor abi. Kendini germiyorsun. Strese girmiyorsun. O yüzden güzel insanlar, güzel ülke. Bence hayatınız boyunca kesinlikle, yine söylüyorum, Japonya'yı bir kere görün. Gezilecek yerlerini falan geçtim. Sırf bunu tecrübe etmek için. Bakın şimdi kordon kısmına geldik. Acaba kordondan körfez nasıl görünüyor diye merak ettik. Şu çizgiyi görüyor musunuz? Denizin ortasına duvar örmüşler. Karşıda şu hatta bakın. Ve burada tam olarak burada tsunami oldu mu bilmiyorum. Bu kıyıları vurdu mu emin değilim ama biliyorsunuz Japonya'daki tsunamiler olduğunda, depremlerden sonra buralara, bu körfezlere, kentlere, kasabalara o tsunami'nin dalgaları giriyordu. O büyük setlere rağmen aşıyordu. Bu da onlardan bir tanesiydi. En ilginci ne biliyor musunuz? Takdir ettiğim, bu kadar dibi görmüş, 2. Dünya Savaşı'nda bu 10 yıllık kısacık süreçte Japon mucizesini hayata geçirmiş bir Japonya'da doğanın en büyük felaketlerinden bir tanesi olan depreme karşı 1500'den fazla deprem oluyor. Düşünsenize, bu önlemleri alabiliyor olmaları. Japonya yerine başka bir ülkede bu kadar deprem olsaydı taş üstünde taş kalmazdı. O kadar iyi mühendislikleri var ki binalarının 9 şiddetine kadar çoğu bina hasar görmüyor, gökdelenler özellikle. Ve körfezlerinin de limanlarını da bu şekildeki setlerle engellemeye çalışıyorlarmış, dalgalar içeriye giremesin diye. Eğitimli adamlar, akıllı adamlar, eğitime ve bilime önem veren adamlar. O yüzden dünyanın bu kadar büyük markalarını çıkartıyorlar. 6 trilyon dolarlık bir gayri safi milli hasılaları var ve deprem konusunda da böyle önlemler alıp insanların haklarını, canlarını korumaya çalışıyorlar. Darısı diğer bu konuda mücadele vermeye çalışan ülkelerin başına. İşte buralarda denizlere açıldıkları tekneler bu şekilde. Böyle 5-10 metrelik küçük tek katlı minik balıkçı tekneleri de var. Balıkçı tekneleri olduğunu düşünüyorum. Japonya'daki kırsalda böyle bir ambiyans görmüş olduk. Mesela şu Shake
diye bir tekne. Ne işe yarıyor mesela şu ışıklar? Bu Yani lamba ne gayı yapıyor? olmasın. Nasıl, ışık mı yakıyor? Balığı öyle mi tutuyor Lamba etrafında? gayı olsa da lambaları biz suyun içine yakıyoruz. Bu üstünde duruyor. Mesela ağ yok. Acaba ne teknesi? Bilen varsa yazsın yorumlara, biz anlayamadık. Böyle nehrin kenarından yürümek şu an çok keyifli. Dolaşa dolaşa etrafa bakınıyoruz. Şimdi insan Japonya'da hep böyle gökdelenler, plazalar, işte uçan arabalar hayal ediyor değil mi? Aslında Japonya küçük bir köy. Yani bunu birçok burada yaşayan insan da söylüyor. Mesela insanların yaşadıkları evler, bakın mimari olarak böyle dışarıdan baktığınızda albeni anlamındaki o işte Belçika'daki, Almanya'daki, Hollanda'daki tasarım güzelliği yok buralarda. Çok standart, basit evlerde yaşıyorlar ve küçücük evler bu arada. Ve genelde de 2 katlı, 3 katlı oluyor. Yani o hayal ettiğiniz aslında Japonya'nın tam tersini şu an arkamdaki karede görüyorsunuz. Tabii ki Tokyo'da, Osaka'da devasa gökdelenler var. Bunları gösterdim ama gerçek anlamda kırsalında yaşayan insanların evleri bu şekilde Japonya'da. Eski bir tren yolunun olduğu yerden şu an yürüyüş yapıyoruz. Böyle hiçbir şey bilmeden kaybola kaybola etrafa bakınıyoruz. Karga seslerini dinleyerek. Susmuyorlar. Ne diyor, duydun mu karga? Şafak. Gak dedi. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyor. Yemek yemeye gidiyoruz. Birazcık yorulduk. 1,5 saattir falan yürüyoruz. Şimdi güzel bir artık deniz mahsulü yiyelim. Madem deniz kenarındaki bir kentteyiz. Buranın da deniz mahsulünü yemek lazım. Sabah size bahsettiğim Sushiciler Mahallesi'ne geldik. Madem okyanus kenarındayız, bir de buranın sushisini deneyelim. Bu kadar övmüşler. Şöyle izbe bir yerden şu anda yürüyoruz. Hiç kimse yok. Gördüğünüz gibi burada sushi yiyeceğiz. Çok sakin bir mahallenin içerisinde bir sushi'nin peşindeyiz. Bakalım dedikleri kadar var mı? Şu ana kadar zaten hiç kötü sushi yemedik. Dünyanın sushi ülkesi. En iyileri burada ama buranın da ben güzel çıkacağına eminim. Bir sushi'nin peşinde. Bak, tabelası bile İngilizce değil. Menüsü de İngilizce olmayacak. Umarım kredi kartı geçiyordur. Gel. Hello. Hi. Bu konsepte hiç yemek yemedik. İlk defa yiyoruz. Tam Japonya şu an, biliyor musun? Hani Kyoto'da falan ben size önceki yıllarda göstermiştim. Böyle hasırdan zeminler, ahşaptan binalar, küçük alçak masalarda böyle bir ambiyansta Japonya'da yemek yiyeceğiz. Yolda gördünüz, çok izbe bir yere geldik. Ve o yüzden hiç İngilizce bir şey yazmıyor. Latince hiçbir şey yok. Japonca çözeceğiz. Teyzem sıcak havlu getirdi. Is it matcha? What is this? Tea? Tea. Matcha tea. Soup. No, matcha. Ha, okay. Arigatou gozaimasu. Japonya'dan ayrılırken en çok bunu özleyeceğim. Sıcak, soğuk havlular. Yemekten önce bir kendinize geliyorsunuz. Bizde bu niye yok mesela? Çok basit de bir şey halbuki. Islak mendilden 1000 kat daha geri dönüşümlü ve daha sağlıklı. Şöyle bir şey getirdi ablam. Yeşil çay. Şöyle bir çorba geldi. Miso çorbası. Soyadan yapılıyor. Niye, sen bunu sevmedin mi Şafak? Beğendin mi? Ha tarhana, ha miso çorbası. Aynı işte. Lezzet olarak. Sonuçta burada her şey daha tazedir. Balığın tipi daha farklı yalnız. Değil mi? Bak dışındaki şeyi görüyor musun? Oo, çok taze görünüyor ama. Şöyle. Ya, sushi seviyorsanız dünyanın en güzel ülkesi. Dokuda. He? Taptaze. Bunlar orkinoslar. Şöyle. Altında da böyle pirinç var. Somon harikaydı. Bakalım bu nasıl. Bu da çok güzel. Zencefil var. Taptaze. Şu an resmen sushi'yi yerinde yiyoruz. Çok iyi. Harikaydı. Bundan daha biz 20 tane söyleriz. Afiyet olsun. Yine trenle Sappora'ya geri dönüyoruz böyle. İş çıkışı saati. Herkes uyuyor. Ayakta uyuyanlar gördüm, ayakta. Bak şu soldaki kıza bakın köşede. Ayakta uyuyor. Çok ilginç. İş çıkışı saati. Bakalım nasılmış iş çıkışında buralar. Vallahi kız bütün yol uyudu. Ayakta uyudu.
Hayatımda ilk defa ayakta uyuyan birini gördüm bu kadar uzun süre. Alışmışlar artık. Tam iş çıkışı saati 6 civarı akın akın insanlar koşturuyorlar. Allah 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 Allah. Herkes bir yere koşturuyor. Nasıl çıkacağız Şafak? Nereden çıkıyorduk? Kaosa bak. O insanlara bildiğin koşturuyorlar şu anda. İşte huzurlarınızda Japonya'da bir iş çıkışı saati. Ki burası Tokyo bile değil, küçük bir yer ona rağmen. Ama her şey İngilizce olmuş. Yani her şeyin hem Japonca hem İngilizce yapıyorlar. Önceden geldiğimde bu kadar çok İngilizce yaygın değildi. Resmen akıntıya sürüklenip gidiyorsunuz. Şuradan gidelim Şafak gel. Şimdi Sappora'ya tekrar geri döndük. Buranın en büyük kentindeyiz. Ama burası aslında bir kış kenti. Şubat'ta festivaller oluyor ve çok yoğun bir turizm oluyor. 1960'larda burada festival düzenlenmiş, olimpiyatlar. O yüzden çok sonra ün yapmış. Bütün kentin altını da yeraltı geçitleriyle bağlamışlar. Aslında şu an yerin altındayız ve bunun gibi bir dünya kat var. Metroları böyle bu şekilde alışveriş merkezlerinin içerisinden geçirerek yaymışlar. Hem kentin içerisinde hem de şehirler arasında bir şekilde bağlanıp buralara gelebiliyorsunuz. Yani bu kentin bir bu kadar da yerin altında var derler ya. İşte Sappora'da öyle bir yer. Şimdi kentin merkezine metro ile gideceğiz. Az önceki geldiğimiz şehirler arası trenler aktarmamızı yaptık. Çok kolay 2 durak sonra merkezde dolaşmaya başlarız. Gel bakalım. İyi ya bayağı çözdük Japonya'daki artık sistemi. Hem JR olsun hem yerel tren ve metro ağları olsun hepsini biliyorum. Sizlere de aktardığımı düşünüyorum. Ulaşım konusunda biraz sıkıntı yaşarsınız Japonya geldiğinizde yine söylüyorum. Ama belli bir yerden sonra çözdüğünüzde siz de sisteme alışıyorsunuz. Ve tertemiz, tertemiz, pırıl pırıl. Bizim gideceğimiz hat Nanboku Line. Bu tarafta. Hadi akıntıya devam. Şimdi metronun olduğu yere geldik. Dakikalardır yürüyoruz. Yani düşünün burası 2 milyon kişinin yaşadığı küçük bir yer. Tokyo'da 35 milyon kişi yaşıyordu. Dünyanın en büyük metro ağları vardı. Orası seldi. Burası bile insanı yorabiliyor. Japonya'daki en zor şeylerden biri bence şu metrolara kaybolmadan gitmek olsa gerek. Nanboku Line burası. Ya var ya umarım ekranlarınızın başında Japonya gezimi beğenmişsinizdir. Herhalde bir 8 bölüm çektim. Çok emek de verdim. Umarım bu zamanda yolculuğu, bu uzak doğunun en sonunu her şeyle size anlatabilmişimdir. Benim için de çok güzel bir tecrübe oluyor. Şurada sele kapılmaktan bile keyif alıyorum. Geldi metromuz. Geldik. Sadece 2 duraktı. Basitti. Hızlı bir şekilde gelebiliyorsunuz. Kitap okuyanlar da var tabi metrolarda. Ama bir şey dikkatimi çekiyor. Şimdi Japonca kitaplar dik yazılıyor ya. Bunların alfabe sistemi, okuma sistemi dik şekilde. Ama mesela telefon kullanıyorlar yatay. Bu nasıl oluyor? Yani Japonca bilen varsa bir açıklar mı yorumlarda merak ediyorum. Düşünsenize hani okuduğunuz kitap sağdan soldan olmasını geçtim kelimelerin ama aynı zamanda dik oluyor. Çok karmaşık geliyor bana. Zaten dünyada bildiğim kadarıyla öğrenmesi zor dillerden bir tanesi Çince ile beraber bizler için. Ana durağa geldik. Şimdi akşam biraz burada dolaşırız. Biraz yemek falan yeriz. Artık günün yorgunluğunu atarız. Bir şekilde var ya yolumuz hep buraya çıkıyor. Geçen gün de göstermiştim size burayı. Yine aynı yerden metrodan çıkmayı başardık. Ya istemsizce oluyor ya da gerçekten burası merkez noktası. Yine akşam cıvıl cıvıl. Yakitori tight. 10 piece. 10 piece. And sake. Bak şu anda yerin altında bir yerdeyiz. Resmen mağmadayız. Şafak nasıl ortam? Vallahi bayağı altındayız. Her yerde bir şey var. Her yerde yani istisnasız yemek yiyecek bir yer buluyorsun. Gecenin saat kaçı?
Ve şu anda geldiğimiz mekan bir yakitorici, yani tavukçu. Gece bunlar ızgarada tavuk yapıyorlar ve chicken thigh diyeceğiz. Tavuk butu. Şöyle mangalda yapıyor. Böyle ilginç bir yerdeyiz yine. Buraların hepsini Google Maps'ten buluyorum. Rastgele araştırıyorum, okuyorum. Yabancı forumların önerilerini dikkate alıyorum. Genelde çok güzel çıkıyor. Bakalım bu nasıl çıkacak. Bunun da fiyatı genelde 2 tane şiş 250 yen. Yani yaklaşık olarak 1.8 dolar gibi düşünebilirsiniz. Ortamda bu şekilde küçücük bir dükkan. Toplasanız 10 kişi anca yemek yer. Şu an yerin dibinde şöyle bildiğim mangalda Japonya'da tavuk yaptırdık. Izgarada, kömürde yapıyor. Ve bence dünyanın en iyi tavukları Japonya'da. Bunu var ya gece gündüz yerim. Çok iyi. Bizim nasıl gece kokoreççimiz var. Onların da böyle yakitoricileri, tavukçuları var. Çok iyi. Harika. Bir Türk'ün şu tavuğu beğenmeme ihtimali yok Japonya'da. Muhteşem. Ve Japonya gezimin özetine hazır mıyız? Şimdi böyle bir arkanıza yaslanın. Size harika bir Japonya planı yapacağım. Yorucu geçen günlerin ve yolculukların ardından size söz verdiğim gibi Japonya'ya dair bildiklerimi videonun ve bu gezimin sonunda aktaracağımı söylemiştim. İyi güzel de bir gün olur da Denizciğim biz de Japonya'ya gelmek istiyoruz. Nereye nasıl gideriz? Nasıl bir rota çıkartırız? Hani sen bize Bali'de yapmıştın ya benzerini. Aynısından Japonya'da da yapar mısın diyordunuz. Instagram bir hayalin peşinde hesabımda o kadar çok soru geldi ki o zaman madem çok istediniz ben de sizlere hızlı bir Japonya gezisi yapacağım. Hadi şöyle bir arkanıza yaslanın. Videonun kapanışına doğru bir de bakalım sizler Japonya'ya gelecek olursanız neleri bilmelisiniz benden böyle satır satır dinleyin. Ülkenin en büyük kenti Tokyo'dan itibaren bir yolculuğumuza başlayalım. Önce 2 durak söyleyeceğim sizlere. Bir tanesi Tokyo, bir tanesi Osaka. Buraya direkt uçak bulmak daha kolay oluyor. İkisinin de arasında Shinkansen trenleriyle ya da otobüslerle ulaşımınızı sağlayabiliyorsunuz. Osaka'ya kadar gelmişseniz şöyle bir artık haritayı karşımıza alalım ve haritayı böyle ikiye ayıralım. Kuzeyi ve güneyi olarak. Osaka'da tam merkezi olsun. Buradan aşağıya kadar olan en ünlü yeri Himeji ve Hiroşima'dır. Çok rahat bir şekilde buralara da trenlerle, otobüslerle gidebilirsiniz. Hiroşima ile Himeji'ye de 2 gün ayırsanız yeterli. Osaka'yı merkeze aldığınızda ise Kobe, Nara, Kyoto gibi en önemli yerleri göreceksiniz. Kyoto atom bombasının düşmediği nadir güzelliklerde bir Japonya izlerini bulabileceğiniz en tarihi ve eski bir başkenti olduğu için en az 2 gün ayırmanız lazım. 2000'den fazla tapınak var. Önceliklendirmelisiniz. Ki ben bunların hepsini daha önceki Japonya bölümlerinde sizlere bir gezi sıralaması olarak, playlist olarak açıklamaya bırakacağım. Oradan bakın. Çünkü nerede bu hani şehirleri söylerim ama orada çok besledim ben. Bir dünya videolar yaptım. Onları da izlerseniz bu yolculuklarımın hepsinin özetini görürsünüz. Osaka'da ise birazcık daha Japonya'nın rahatlığını görebileceğiniz, gece hayatı ve işte alışveriş merkezleriyle ünlü bir merkez olarak düşünün. Buraya yakın dünyaca ünlü Kobe bölgesine gidip Kobe eti yiyebilirsiniz. Daha çok Kobe'ye sırf bunun için gidiyor insanlarımız. Nara kentine de gidip bu kadim bölgeyi, kadim coğrafyayı keşfedebilirsiniz. Sonra sıra geldi nereye? Tabii ki en önemli kentine. Tokyo'ya. 35 milyon kişinin yaşadığı bu dünyanın en büyük metropolünü gezmeye. Bir ayda ayırsanız yetmeyebilir. Bir hafta belki de orta karar gelir. Ama genelde 3-4 günde birçoğumuz Tokyo'yu gezip tadını alabiliyoruz. Çünkü belli bir yerden sonra çok yorucu olabiliyor. Ve akabinde ise benim size bu yolculuklarımda çokça gösterdiğim Sapporo. Yani Hokkaido adasına dair tabii ki birazcık daha kırsalı görmek ve böyle tren yolculukları yapalım, köyleri görelim, kışın gidiyorsak kar festivallerini ziyaret edelim diyorsanız 2-3 gün ayıracağınız coğrafya olduğunu söyleyebilirim. Yani Japonya'yı tam anlamıyla gezmek için haftalar yetmese de bence 2 hafta maksimum yeterli olacaktır. Hatta 2 haftanın içerisine 2-3 günde belki Kore'yi koyabilirsiniz ki o da vizesiz. O yüzden Japonya'da böyle bir rota izlediğinizde mutlu bir şekilde ayrılacağınızı tahmin ediyorum. Genelde de günde 100-150 dolara çok rahat Japonya'yı gezebilirsiniz. Fiyatları zaten kaç videomda anlattım. Sınırsız et yedik 1000 lira falan verdik Wagyu eti. Tabii ki Kobe eti her gün yemedik. Yani Kobe eti yerseniz kişi başı her gün 150 dolar da harcarsınız ama o birkaç kez yapılacak bir tecrübe sonuçta ve zaten Japonlar için de çok ama çok pahalı bir şey Kobe eti. İçeceklerin fiyatlarını gösterdim. Otelleri gösterdim. Yani birçok yerde 2 kişi 100 dolara çok güzel bir otelde kalabiliyorsunuz. Tokyo hariç. Tokyo birazcık daha pahalı olabiliyor.
Gittiğiniz mevsime, oradaki festival dönemlerine göre de pek tabii ki değişebilir ama genelde bu Japonya için yeterli oluyor. Ulaşım konusunda iç hat uçuşları, otobüsleri zaten genel dünya standartlarında ama dünyanın en hızlı trenleriyle gitseniz bile öyle afaki bir para ödemiyorsunuz. Ona da Shinkansen trenleri deniyor. 1000 kere de anlattım önceki bölümlerde. İzlerseniz çok rahat bir şekilde Japonya'nın en başından en sonuna kadar gezebilirsiniz. Japonya'ya dair ben bildiklerimi anlattığımı düşünüyorum. Çok güzel bir yolculuk, çok yoruldum. Aslında bayağıdır da dinleniyorum ve önümüzdeki günlerde çok çılgın bir kıtaya yolculuğum başlayacak ama sizlerden böyle çok talep geldiği için ben de cevapsız bırakmak istemedim. Bazen bu videoları yapmak, yolculuk etmek, sürekli çantayla bir yerden bir yere gidip yaşamak ve bir yandan bu işi yapmak çok zor olabiliyor. Takdir edersiniz ki bu işi yapan birçok insan zaten bıraktı. Benim hala motivasyonum nasıl var? 10 yıldır bu işi yapıyorum. Bir yandan sürekli gez, bir yandan çek, kurgula derken sürdürebiliyorum bilmiyorum ama sanırım seviyorum. O yüzden bu yolculuklarımda sizlerin de bana verebileceğiniz en büyük motivasyon ki zaten bu olmasaydı ben bu işi çoktan bırakırdım, yapmazdım. Yani bu iş sürdürülebilir bir iş değil. Herhalde bir taraftan besleyen bizi de bir sevgi ve bu işi yaptığımız o hani takdir görme olayı var ya, Türkiye'den çok az kişiyiz bunu yapan ve insanların sizi sevmesi birazcık daha bence gönül bağı anlamında insanı besleyen bir detay. O yüzden sizlerin bizim videolarımızı beğenmeniz, güzel yorumlarınız, enerjiniz bize de geçiyor. Birazcık yorulduktan sonra herhalde içimi dökmek istedim ama bu yorgunluğu çok seviyorum. En azından gittiğim yerlerde sizlere de denk geldiğimde hepinizin o işte o sevgisi ve Deniz ya biz de senden gördük gezdik demesi bizim en büyük motivasyonlarımızdan bir tanesi. O yüzden Japonya dair ne bildiysem size aktarmamdaki en büyük temel motivasyon buydu. Sizler çok istediniz. Ben de böyle bir en son bir özeti yapayım dedim. Kalbi olarak ve içimden geldiği için. Umarım faydalı olmuştur. Umarım Japonya'ya gitmek isteyenler küçücük de olsun bir kıvılcımı bu videolardan almışlardır. Önümüzdeki günlerde yeni kıtada yeni maceralarla yolculuğumuza devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Deniz Pehlivan. Bir sonraki bölümde dünyanın herhangi bir yerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.